Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde kadersel değişimler, yaptıklarımızdan yola çıkarak kaderin hayat üzerindeki etkisi okült konulara ilgi dedi. Şimdi hayatında ciddi bir süreçten geçtiğini söyleyebiliriz. Burada kadersel olarak yaşadığı değişim ve dönüşümlerin olduğu bir süreci var. Aklınızdaki kişinin hayatında şu an aldatma, iç çocuk, yeniden başlamak dedi. Şimdi güvenle ilgili çok ciddi sorunları olabilir aklınızdaki kişinin. Hayatında güvenli bağlanma sahip olamamış, bu duyguları bilmiyor olabilir. Ve bu yüzden de hayatının birçok alanında güven, aldatma ve aldatılma ile ilgili konularda sınanıyor olabilir. Burada daha çok çocukluğunda dışlanmış bir enerji de olarak geliyor aklınızdaki kişi. Yani burada daha çok böyle hep kendini dışta hissetmiş, sevilmiyor, mutluluğa layık görmeyen bir enerjide. Yalnızlık. Şimdi bakın kartların şu ikisine baktığımızda da ikisinde de arkasına dönmüş bir kişi var. Tek başına ileriye bakan enerjilerde. Evet, bir tanesinin önünde engeller var, duruyor. Diğerinin önü daha açık görünüyor ve ilerlemeye müsait. Çocukluğunda çok böyle ilerlemekten korkan, harekete geçmekten korkan ve sürekli karşısına engellerin çıktığı biri olarak kendini hissetmiş olabilir. Ama artık daha böyle bir şeyleri toparlayabilecek enerjilerde düşünüyor olabilir. Yani burada artık o kaderin değişme noktası daha çok o güven, aldatma, aldatılma ile ilgili, kendini yetersiz görmekle ilgili konuları yavaş yavaş çözmeye başlayan, şifalandırmaya başlayan bir aklınızdaki kişi olabilir. Bunu şöyle düşünün. Yani birçok kişi yok hayır işte beni aldattı, şöyle yaptı, böyle yaptı gibi söyleyebilirsiniz ama burada yaşadığı bu deneyimler ona aslında kendi içindeki o güvensizliği gösterebilmek adına karşısına çıkıyor ve şu an belki tam olarak farkında olmayabilir ama sistem ona bunu öyle ya da böyle gösterecek diyebiliriz. Öncelikle çok fazla yargılıyorsanız, yani şöyle söyleyeyim, bu benim de çok fazla böyle şeye girmiyorum ama çok ciddi bir ciddi hissettirdi, yani öyle söyleyeyim. Burada çok fazla yargılıyorsanız karşınızdaki kişi işte harekete geçemedi, eyleme geçemedi, yapamadı, işte beni aldattı ya da işte başkalarının bana zarar vermesine izin verdi gibi karşınızdaki kişiyle ilgili böyle bir yargılayıcı tavrınız varsa sizden bize bu, yani hepimiz için bu tür yargılamalardan çıkmamız zaten gerekiyor ama özellikle burada böyle bir vurgu var. Çünkü bu şöyle olabilir. Özellikle çok fazla yargılayan arkadaşlarım için bir uyarı gibi geliyor da olabilir. Bak çok uyarıyorsun, yargıladığını yaşarsın gibi bir durum da olabilir. Bazılarınızın belki de sınavı sadece bu yargılama durumu da olabilir. Burada göremediğiniz bir şey olabilir. Biraz gördüğünüzün sizin içinizin yansıması olduğunu fark etmeniz ve bu şekilde değerlendirmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Tabii ki bazıları işte aldatmış beni, neyini anlayacağım ben onu diyebilirsiniz. Böyle durum yaşayanlar için söylüyorum. Ama orada işte görmeniz gereken çok farklı bir alan var. Bu söylediğim herkese olumlu gelmeyebilir, bazılarınıza ters gelebilir ama mesajın gitmesi gereken kişiler, sistemin asıl duymasını istediği kişiler burayı anlayacaktır, öyle söyleyeyim. Devam edelim. Birazcık çünkü fazla bir yargılama durumu olabilir. Burası onunla ilgili enerjiler ama size gelen bir mesaj olarak alabiliriz. Böyle hissettirdi. Sizin bunu yaptığınızla ilgili. Dedim, hemen devam ediyorum. Şimdi hangi konuda olursa olsun birini ya da bir şeyi yargılamaktan kaçın, anlamaya çalış dedi. Yeniden doğuş, yeni bir hayat, her şeye sıfırdan başlamak, değişmek. Sabırlı ol, ne istediğine dikkat et.
Dikkatli değerlendir dedi. Kısır döngü, monotonluk, ruhsal uyku durumu, sihir yaparak olmayan şeyleri oldurmaya çalışmak. Şimdi karşınızdaki kişiden aslında yargılama derken burada birbirinize aynalık yapıyorsunuz zaten. Onun da yargıladığı bazı konular olabilir. Burada artık günün enerjisinde bir şeyleri yeniden başlatmak istiyorsa, bu şekilde yol almak istiyorsa yargılamayı bırakması gerektiği ve bu karanlık enerjilerden negatif bakış açısından çıkması gerektiğini söyledi. Karakter bize sabretmesi gerekiyor. Biraz sabrıyla sınanıyor olabilir. Bir de karşınızdaki kişinin bu zamana kadar çok da ne istediğini bilen biri olmamış olabilir. Çok nasıl söyleyeyim, havada olabilir düşünceleri, istekleri. Çok ince ayrıntısına girememiş biri olabilir. Çünkü burada işte şey gibi düşünebilirsiniz. Ne istediğine dikkat et derken işte birisi bir araba ya da bir şey aldığında, araba aldığında mesela kazasız belasız denir. İşte orada kaza, bela, bilinçaltına giden mesajlar bunlardır. Biz aslında iyi niyetli bir şey söylerken orada aslında negatifi çalıştırmış oluyoruz gibi düşünebilirsiniz. Kısır döngü zaten geldi. Uzun süredir uyku durumunda olduğunu söyleyebiliriz ama yani bu kişi birçok şekilde güvenle ilgili sınanmış. Yani şu anki yaşadığı enerji çünkü çok yüksek bir enerji. Yüksek, zorlayıcı olaylardan geçiyor. Sistem önce hafif bir şekilde göstermeye başlar. Ve yaralarımızın olduğu bölümleri küçük küçük olaylarla anlayamazsak eğer o olaylar büyür. Böyle bir durum var karşımızda. Çok da farkındalığı yüksek biri değil ama yavaş yavaş artmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Burada artık yavaş yavaş bir şeyleri görmeye başladığı bir süreçte olacak ama sanki orada bir hani şey gibi bir sihirli değnek değer ya, böyle bir durumun içerisinde kalacak. Yani bu şu da olabilir. Bu zamana kadar kendi o çocukluk dönemindeki yaşadığı şeylerden kaynaklı harekete geçemeyen, kızgın, öfkeli bir çocukken burada yaşadığı bir atak, harekete geçme isteğiyle beraber çok farklı bir enerjiye geçecek de olabilir. Şimdi bakalım bugün ayrıntılı olarak iş hayatında, sizinle ilgili ilişkisinde ve aile hayatında neler olabilir sosyal çevresinde. Kupa dokuzlusu. Şimdi Azize. Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Bakın enerjisi o kadar şey bir enerji ki. Çok durgun bir enerji var. Sanırım dünkü açılım ya da ondan önceki açılım hatırlamıyorum. Bu enerji çok böyle boşlukta olma durumu vardı bir. Şimdi öncelikle iş hayatıyla ilgili bakarsak eğer bu zamana kadar planlama aşamasından geçmiş olabilir. Daha çok planlama yaptı, değerlendirme yaptı. Hayalleri ve istekleriyle ilgili bir süreçten geçti. Daha çok böyle stratejik olarak planlamaların içerisinde olduğu bir süreçten geçmiş olabilir. Ancak şimdi artık hayalleri ve istekleriyle ilgili harekete geçmeye başladığı bir süreçte. Burada kartlarda daha çok şunu söyleyebilirim size. Bu kişi genel manada hep durağan enerjilerde olmuş olabilir. Daha sonrasında hiç beklenmedik şekilde harekete geçmiş bir enerji olabilir. Çok net bu geliyor çünkü kupa dokuzlusunda da bekleme enerjisi vardır. Beklemektir. Çok harekete geçme durumları yoktur. Ama araba ve süpürge kartıyla beraber artık harekete geçmesine engel olan, özellikle iş hayatında işte benim hayal ettiğim iş, işte hayalimde işimi şu noktaya getirmek gibi neyse artık o hayal ettiği iş durumu, bunu harekete geçirebilmek adına hayatından çıkarması gereken şeyler her neyse bunları çıkarmaya göze aldığı ve harekete geçmeye başladığı bir sürecin içerisinde daha çok böyle sevgiyle adım atacağım bir süreçte. Bu bazıları için iş değişikliği olabilir, şehir değişikliği olabilir. İş için genel manada istediği şeyleri elde edebilmek adına köklü ve hem arınma hem şifalanma gibi bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Kendi hayatının direksiyonuna geçme aşamasına geliyor iş hayatıyla ilgili özellikle. Şimdi özel hayatla ilgili sizinle ilgili baktığımızda Azize kartı, güneş ve çocuk. Şimdi burada şunu söyleyebilirim. Sizinle ilgili bazı sırlar ortaya çıkmak üzere olabilir.
Bu soruların ortaya çıkmasıyla beraber şifa enerjisi ortaya çıkacak olabilir. Ama bunun yanı sıra şimdi Azize kartına baktığımızda iyileştirici bir güçtür aslında. Anlayıştır, samimiyetiyle manevi birlikteliği sağlamaktır. Güzel bir enerji vardır. Yani manevi olarak da güçlenmekten bahseder ve bazen de sırlardan bahseder. Ama burada açıkçası günün enerjisinde özellikle bir taraftan karanlık tarafını da besliyorsunuz siz. Bu zaten şeydir, aynalık yapıyoruz, yansıtıyoruz ve ikili ilişkilerin, her türlü ikili ilişkide birbirimize kendi içimizdeki şifalanması gereken tarafları gösteriyoruz. Bu normal olan zaten. Şimdi bu noktada birbirinize hem biraz itici bir güç oluşturduğunuz hem de çekici bir güç oluşturduğunuzu söyleyebilirim. Böyle hissediyor. Yani bir taraftan bana iyi gelmiyor dediği şeyler varken ki onun görmek istemediği tarafları gösterdiğiniz için diğer taraftan da ona çok iyi geldiğiniz, onu şifalandırdığınızın da farkında. Ve ciddi bir yeniden başlangıç isteği içerisinde olacak bugün. Güzel. Şimdi sizinle ilgili bu şekilde sosyal çevresi, aile hayatıyla ilgili neler olabilir dediğimizde şimdi kılıçlar biraz öfkedir, kızgınlıktır, biraz fevri hareketlerden bahseder bize. Şimdi bu noktada birazcık böyle yanlışların farkına varma süreçlerinde olacağını söyleyebiliriz ve daha akıllıca davranmak istediği bir süreçte olacak aklınızdaki kişi. Şimdi dağ kartı zorluklardır, güçlükler, aşılması gereken zorluklardan bahseder. Keşif kartı da kendini fark etmekten bahseder. Özellikle aile hayatıyla ilgili. Yaptığı bazı yanlışların çok net farkına vardığı bir sürecin içerisinde olacak diyebiliriz. Burada aşılması gereken zorlukların olduğunu çok net farkında olacak ama bunu yapabilecek güçte olduğunu da bilecek bir aklınızdaki kişi var. Etrafında çok böyle insanlar olabilir. Fevri, sürekli sorun çıkaran, aile hayatıyla ilgili daha önce kendini göstermesi ya da kendini anlamasına izin verilmemiş bir aile ortamı olabilir. Ama bunu artık yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başlayacak gibi görünüyor. Evet, devam edelim. Aklınızdaki kişinin enerjileri bu şekilde. Sizin enerjilerinize bakalım. Siz bugün neler yaşayabilirsiniz? Fedakarlık, yoğun sevgi, sürekli verici olmak, iyimser yaklaşımlar, verilen emeğe karşılık bulamadığında hayal kırıklığı ile bunu saplantı haline getirmektedir. Yine karşımızda vermeyi bilen, almayı bilmeyen arkadaşlarım var. Alma verme dengesi çok önemli. Lütfen buna özen gösterin. Bu noktada çok fazla fedakarlık yaptığınız enerjilerde olabilirsiniz ama şu an enerjisinde yani genel manada karakteriniz böyle olabilir. Çok ya da karakteriniz demeyelim de böyle anılıyor olabilirsiniz. O çok vericidir, çok iyidir. Ki siz de kendinizi böyle tanımlıyor olabilirsiniz. İşte herkesin işine koşar, her şeyi yapar gibi. Artık ama buradan çıkma, yani burada bir isyan durumu var diyebiliriz. Yeniden oluşturmak, keşfetmek, aile, gurur ve ego. Özellikle aileyle ilgili. Yine karıştırıyor olabilirim ama sanırım dünkü açılımda çok fazla aileye karşı vericilik çıkmıştı yine. Burada yine böyle bir durum var. Ama artık sistem diyor ki anlamak zorundasın. Burada çok fazla verici olan enerjilerde olduğunuzu söyleyebilirim. Aileye karşı çok fazla vericisiniz. Çok fazla fedakarlıkta bulunuyorsunuz ve kendinizi görmüyorsunuz. Ama bu sürecin içerisinde yaşadığınız bazı şeyler aileyle ilgili bir şeyleri fark edip anlamanıza sebep olmuş diyebiliriz. Bazılarınız farkına vardı, bazılarınız farkına varmak üzere. Bu şöyle, her şeyi yaparsınız, bir kere bir şey yapmadığınızda kötü bilirler size. Böyle bir durum olabilir. Ya da küçük küçük siz ne kadar herkesin iyiliğini istiyor olsanız da işte size sokulan laflar, enerjinizi düşürmeye çalışan kişiler ya da hafif tökezlediğinizde mutlu olan insanların olduğunu farkına varmış ya da varacak olabilirsiniz. Dikkat etmekte fayda var. Özellikle hayır ben böyle bir şey yaşamadım diyen arkadaşlarım varsa ki diyorsanız evet ben çok severim ailemi, çok fedakarım diyorsanız lütfen buraya dikkat edin. Aile, gurur. Biraz gurur yaptınız, kendinizin farkına vardınız, yaptığınız şeylerin farkına vardığınız bir sürecin içerisinde olacaksınız. Bugün ve yakın süreçte biraz aile konuları ön planda olacak diyebilirim. Bu gereken, yani biraz yorucu olabilir sizin için ama gereken bir durum olarak görünüyor ve burada görmeniz gerekeni görmezseniz bir sonraki aşama daha da yorucu olabilir. Lütfen buraya dikkat edin.
Kendi kabuğuna çekilmek, dinlenmek, yenilenmek, yalnız kalmak istemek, ruhsal sorunlar, yolunu kaybetmek, ne istediğini bilememek, üçüncü kişilerin varlığı, dedikodu, kıskançlık, aşk üçgeni, iş hayatında rakipler, her şeyi her şeyi tek başına yapmak, zorluklarla mücadele, sıkıntıların kısa sürede bitmesi, yakıp yıkmak kartı. Direkt oradaki bilgi geldi. Bilmiyorum artık burada anlamı nedir. Ve sabırsızlık kartı. Şimdi şöyle bir şey var. Genel manada çok fazla kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz ve yalnız kalmak istediğiniz bir sürecin içerisinde de olabilirsiniz. Şimdi açıkçası ben bugün enerjisini daha çok aile olarak alacağım sizde. Böyle hissettirdi. Evet, burada işte üçüncü kişilerin varlığı, dedikodu, kıskançlık vesairedir ama özellikle aile içerisinde sizi kıskanan kişiler olabilir. Birçoğunuz yani özellikle bu mesaj hangi arkadaşlarım gidiyorsa, gitmesi gerekiyorsa onlar direkt anlamıştır diye düşünüyorum. Özellikle kendinizi korumanız gereken bir süreçtesiniz. Yakınınız olabilir, ailenizden biri olabilir. Aile gibi gördüğünüz kişilerden biri olabilir. Ya lütfen bir şeyden çıkmak gerekiyor. Hani şey gibi insanları etiketleniyor ya işte şu ırk şöyledir, şu şöyledir, bu böyledir. Bunu iyi manada da yapmamak gerekiyor. İşte ailesi tamam her şeyi kabul ediyor. Hayır böyle bir şey yok. İnsanlar iyi de olabilir ya da pozitife de hizmet edebilir, negatife de hizmet edebilir. Bazı süreçlerde iyi olarak adlandırabiliriz. Bazı süreçlerde kötü olarak adlandırabiliriz. Önemli olan bizim burada görmemiz gereken şeydir. Aynalık diyoruz ya sürekli. Şimdi bu aynalığı da güzel anlamak gerekiyor. Aynalık dediğimiz şey karşınızdaki kişi kıskanç biri ise sizin de kıskanç olduğunuz anlamına gelmiyor. Burada evet bazıları için sizin de kıskanç olduğunuz anlamına gelebilir. Ama farklı bir şekilde baktığımızda da burada örneğin kıskançlıkla ilgili korkularınızın olduğunu, kaybetme korkunuzun olduğunu görmeniz gerekebilir. Kaybetme korkunuzdan dolayı siz fedakarlık olarak gösteriyorsunuzdur olayları, hayatınızı akıtıyorsunuzdur. Bazı insanlar kıskançlık olarak alıyordur. Ya da yetersizlik duygusunu bazı insanlar kıskançlık olarak yönlendiriyor olabilir. Gibi bir sürü şey söyleyebiliriz. Ama bu kişi ya da kişileri biliyorsunuz diyebilirim. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ya bu süreçte biraz kendinizi yalnız hissedeceksiniz. Bu şöyle de olabilir. Aile içinden biriyle bu tarz bir kıskançlık durumu içerisinde kalacak olabilirsiniz ve ailenizdeki diğer kişiler sizi çok koruyup kollamayacak olabilir. Yalnız bırakacak olabilir. Yani genel manada bir aile sınanmanız var diyebilirim. Sabretmeniz gerekiyor ama. Çok bir enerji. Kırıcı. Yani burada çünkü yani gelen enerjide çok ailesini kendinden her şeyden üste koyan, aileyi putlaştıran bir kişi olabilirsiniz ve burada ne kadar sevgi akıtmak istediğiniz kişilerin, kopamam dediğiniz kişilerin sizi yok saydığını ya da sevmediğini düşünecek, hissedecek olabilirsiniz. Böyle olduğunu söylemiyorum ama sizin hissedeceğiniz şeyler böyle duygular olabilir ve bu da birazcık hayal kırıklığı ve yaratacak, öyle diyelim. Ama burada bunun olması size sen kendine odaklanmalısın. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi putlaştırmamalısın mesajını bize veriyor. Dengeye gel diyor. Öyle bağlayalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bu süreçte bu süreci daha kolay atlatabilmek için ne yapmalısınız? Bunu soralım. Bir, iki ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bir seçin arkadaşlarım. Şifalanmakla ilgili ya da çaresiz hissettiğiniz, şimdi dedik ya bu tür duyguları hissedebilirsiniz. Kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz. Ruhsal olarak yaralı hissedebilirsiniz. Ama hiçbir zaman çaresiz olmadığınızı, birçok seçeneğin size sunulduğunu fark etmeniz gerekiyor. Bu noktada
aslında klasik tarotta daha farklı resmedilir ama şimdi buradaki resmedilişe baktığımızda çok da seviyorum bu desayı. Bakın ev, aile olabilir, işte hayvanlar olabilir, sevdiğiniz canlılar olabilir. İkili ilişkilerdeki durumlar olabilir. İş hayatınız olabilir, okulunuz olabilir. Hobileriniz olabilir ama yani şöyle diyelim, hatta hobileriniz olabilir. Aynı zamanda böyle ruhsal olarak sizi çeken şeyler olabilir. İyileşmek için ya da kendinizi o hissettiğiniz o duygudan çıkarabilmek için birçok şeyin size sunulacağının farkına varmanız gerekiyor. Hiçbir zaman çaresiz olmadığınızı fark etmeniz gerekiyor. Bu süreçte birazcık o olaylara, yaşadığınız olaylara yönelmek yerine bu tarz hangi olaylar, hangi alan sizi çekiyorsa ya da öyle söyleyelim, bu alanlara yönelmenizde fayda olabilir. Daha kolay atlatabilirsiniz. İkiyi seçin arkadaşlar. Tılsım dokuzlusu ve gece gündüz. Yani çok net şunu söyleyebilirim. Der ki dengeye gel. Eşitlenmek, dengeye gelmek, eril dişil denge uyumu. Şimdi Tılsım dokuzlusu da benim için bir imparatoriçe kartıdır. Tılsım dokuzlusu maddi manevi her şeyi başarmış olan bir kişiden bahseder bize. Kadın ya da kişi diyelim daha güzel. Şimdi burada ne kadar güçlü olduğunuzun, ne kadar kıymetli olduğunuzun, her şeyi yapabilecek güçlü olduğunuzun farkına önce siz varmanız gerekiyor. Ne kadar değerli olduğunuzun farkında olmayabilirsiniz. Bu yüzden de insanlara değerinizi gösterebilmek ya da insanların sizin değerinizi görmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Bu yüzden de varlığınızı kabul ettirebilmek adına çok fazla çabalıyor olabilirsiniz. Sistem diyor ki sen dengeye gel. Çünkü zaten yani değerlisin sen. Sen dengeye geldiğinde yeterli olacak bu durum. Dengeye geldiğinde herkes senin kıymetini anlayacak. Üçlü açın arkadaşlar. Kılıç üçlüsü ve hazine. Yani çok kalbiniz acımış olabilir, çok yaralanmış olabilirsiniz. Çok güvendiğiniz insanlardan ne diyelim, yaralar almış olabilirsiniz. Ama ne olursa olsun hiçbir şekilde yaşadığınız olaylar önemli değil. Sizin değerinizden hiçbir şey kaybettirmiyor. Önce siz kendi değerinizi bilmelisiniz ki karşınızdaki insanlar da o değeri fark edip yaralamamaya, ona zarar vermemeye özen göstermeli. Burada daha çok kendi değerinizin farkına varmanız gerektiği ve bu değerle beraber ya mutluluğu hak ettiğinizin farkına varmanız gerektiğini söylüyor diyebilirim. Evet, canınızı acıtan şeyler olmuş olabilir. Bunu iyileştirebilecek güce, yeteneğe, her şeye sahipsiniz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.